Evet dostlar, herkese merhabalar. Bugün evimizin köşesinden sizlere sesleniyorum. Oyun odasından bir misafirim var. Gökhan bizlerle, İzmir'den arkadaşımız aynı zamanda. Onlar da Houston'dalar. Sağ olsun, eksik olmasın, kırmadı beni. Uzunca bir süredir sizlerden gelen mesajlar vardı. Kamyon, tır şoförlüğü üzerine o sürecin hikayesini ben de hani çok bilmediğim, hakim olmadığım bir süreçte. Gökhan bu konuda tecrübe sahibi. Bizzat işin içerisinde bütün süreçleri böyle alnının teriyle başardı. Ona rica ettim, şöyle karşılıklı bir sohbet havasında. Çok da ön hazırlığımız yok açıkçası. Aklıma gelen spontane bazı şeyler var. Hani not aldığım şeyler de var ama onlardan başlayacağım. Çok da uzatmayayım. Abi kaç yıl oldu siz? Nerede? İşte 5 yılı tamamladık. 5 yıldır. Kaç yıl, ne zaman geldin? 2016, 17? 17. 17'de geldiniz. 2017'de geldik. 5 yıl oldu, bitti. İşte bu zaman zarfında birçok iş yaptık. Yaptığımız işlerden bir tanesi de buydu. Evet abi. Tır şoförlüğüydü. Tır şoförlüğü. İstersen ben başlayayım. Başla. Kafamdakileri aynen. Şey yapmadan, hani soru cevap şeklinde. Sen de ama ekleyeceklerin mutlaka vardır. Öncelikle abi bu işin bir ehliyet süreci var. Bildiğim kadarıyla. Ehliyet sürecinin için bir kursta bir hazırlık süreçleri var. İstersen oradan bir özetle abi başlayalım. Bunların hepsinden evvel statü olayı da var. Kimler tır şoförlüğü yapabilir? Bir kere buraya çalışma vizesiyle gelenler yapamaz. Evet. Ya da öğrenci statüsüyle gelenler yapamaz. Ya burada permanent resident olacaksın, green card sahibi olacaksın veyahut da vatandaş olacaksın. Bu ikisinden birisi şart. Anladım. Eğer buna sahipseniz DMV'ye gidiyorsunuz. Tamam. DMV'de diyorsunuz ki ben tır şoförü olmak istiyorum. Geçmek zorunda olduğunuz birçok yazılı sınav var. Tamam. Orada vereceğim arada, özür dilerim. Okay. DMV aslında Motorlu Taşıtlar İdaresi burada ama ehliyetleri de veren yetkili kurum. Texas için konuşuyoruz bu arada. Bu konuştuklarımız hepsi Doğru. Texas için. Bilmiyorum başka eyaletlerde de değişiklik oluyor mu? DMV'de yazılı sınavlara giriyorsun. İşte orada girmen gereken sınavlarda eğer ki ben okul otobüsü de kullanmak istiyorum diyorsan onun endorsement'ını ayrıyetten, sınavlarına ayrıyetten girmen lazım. Anladım. Veyahut da işte daha farklı hazmat, tehlikeli madde taşımak istiyorsan onun sınavları ayrı, onlara ayrıyetten hazırlanıp girmen lazım. Bu yazılı sınavlara girdikten sonra DMV seni şeye gönderiyor. Kendi belirlediği bir doktora gönderiyor. Tamam. O doktorda kursa katılma ya da tır şoförü olmayla alakalı olarak bedeni yeterliliğin var mı? Mental yeterliliğin var mı? Onu muayene oluyorsun. Önce testi geçip mi gidiyorsun abi? Öncesinde mi? Onu zannedersem önceydi. Muayeneye bakıyor, evet. Her şeye bakıyor. Fakat bundan önce de bir kursu geçip mi gidiyorsun? Hayır. Hiçbir şey yazılı sınava giriyorsun. Hiçbir şey başlamadan önce selamünaleyküm, aleykümselam deyip DMV'ye gidiyorsun. Ben tır ehliyeti almak istiyorum. Aynen öyle. Ön koşulları var mı abi öncelikli olarak? İşte ön koşulları. Mesela şu kadar yıllık ehliyetin olacak. Ha evet. En az 1 yıllık ehliyetin olması lazım. Tamam. 1 yıllık ehliyetin olması lazım. 1 yıllık ehliyetin olduğu zaman da ne denir ona? İşte bedeni gerekliliğin olması lazım. Statün, green card'ın ya da vatandaş olmanı. Bunlar temel şeyler, sağlık barajlar. Sağlık konusunda da ön koşulları var. Aynen. Onları geçeceğim falan filan. Yazılı sınavları olduktan sonra ama tabii ki sen hazmat da alabilirsin, school bus da alabilirsin, passenger bus da alabilirsin. Aldıktan sonra DMV seni doktora da gittin, belgeni aldın. DMV diyor ki mevcut diyor kurslardan birisine katılman lazım. Hı hı. Her şey bitmedi. Daha bir kursa gidiyorsun. Bu kurs yeni aldığım şeylerde konuştuğum arkadaşlarla 3 ay sürüyormuş galiba zannedersem şu anda. 3 ay boyunca bizde belli bir saatti. 180 saatti galiba. 3 ay boyunca tırı park etme geri. Tabii bu 3 çeşit geri park etme yöntemi var. Ondan sonra tırın inspection'ını yapma. Çünkü gece uyudun tırın içinde. Sabah bismillah dedim marşa basacaksın. Tırı A'dan Z'ye muayene etmen lazım. Tır nasıl muayene edilir? Nelere dikkat etmen lazım? Evet. Bunları öğretiyorlar. En sonunda da var. Hani şöyle bir çıkalım, tur atalım. Onun var. Eğitimi var. Anladım. Bu herhalde asıl sınavı geçmenin için daha asıl sınava girmedik. En önemli şeyleri onlara odaklı çalışıyorlar. Aynen. Peki bilmediğim için soruyorum abi. Yazılı sınav dedin. Bir sınav mı, birkaç sınav mı? Birkaç sınav. Birkaç sınav. Yani sen kitabını veya bunu kaynağını alıyorsun. Hı-hı. Önceden hazırlanıyorsun. Bu aynen. Herkes İngilizce biliyor, bilmiyor, terimleri biliyor, bilmiyor. Yardırıyorsun. Aynen abi. Öyle.
Sınava giriyorsun, çıkıyorsun, birinciyi geçiyorsun, ikinciyi geçiyorsun gibi mi? Tabii Farklı dersler var. Başka Farklı dersler var. İşte Kimi kimisi motorlu, fren sistemiyle ilgili. Onu demek kimi istiyorum. fren sistemiyle ilgili, kimi motorlu sistemlerle ilgili, kimi federal trafik kanunları ile ilgili, kimisi de eyalet kanunları ile ilgili. Anladım. Ben mesela ilk önce federal kanunlardan önce eyalet kanunlarının sınavına girdim. Evet. Eyalet kanunlarını geçince federal kanun sınavlarına girdim. Tamam. Onu geçtikten sonra süreci anlattım zaten. Anladım. Kursa kadar geldik. Evet. İşte kursta ne oluyor? O becerileri öğrenmeye başlıyorsun. İşte geri park ediyorsun. Ondan sonra inspection'ını yapıyorsun. Hocayla beraber tur atıyorsun. Evet. Bu da artık şimdi 3 aya kadar çıkartılmış. Daha önce de aslında bu kadar uzun değildi ama eyaletin bir tanesinde siyahi bir arkadaş rampa aşağı giderken bir kaza geçiriyor. Frenleri tutmuyor. Frenleri tutmuyor. 4-5 kişi öldü. Evet. Mahkeme yapmış, ceza kesmiş. 100 küsür yıl ceza yazdılar. Tabii bütün tır şoförleri falan da oldu. Hatırladın mı mevzuyu? He. Ondan sonra değişikliğe mi gidiyorlar? Ondan sonra şöyle bir olay oldu. Hakim dedi ki niye dedi runaway'den kaçmadın? Türkiye'de kaçış rampasından niye kaçmadın dedi. Evet. O dedi runaway ne ki? Runaway ne ki diye soru sorunca zaten bütün Amerika'da gündem oldu. Adam hani kursu bitiriyor, eğitim oluyor, sınavları geçiyor. Kaçış rampasının ne olduğunu bilmiyor oldu. Dediler ki bizim bu işe bir el atmamız lazım. Amerika'da tır şoförü sayısı az olmasına rağmen hani ne olur tır şoförü sayısı azsa dersin ki alışı kolaylaştıralım. Hayır. Amerika daha da zorlaştırdı. Bu sefer kurs sürelerini arttırdı. Sınavda dedi kesinlikle dedi sınav sürecince yok. Zero tolerans. Hiç tolerans göstermeyeceksiniz. Bu sefer çıktı. Hem kursun süresi uzadı hem de stajyer şoförlük olayı çıktı. Şimdi zannedersem tim yapan araçlar var. 2 şoför gidiyorsun. Birisi kullanırken ötekisi arkada uyuyor filan. Araba hiç durmuyor. Sürekli gidiyor. İşte böyle durumlarda stajyer şoför 1 yıl boyunca usta bir şoförün yanında çalışma zorunluluğu getiriliyordu. Evet. Şimdi hani ben gittikten sonra o kısmını bilmiyorum. Muhtemelen getirildi. Evet. Böyle bir konuma geldi yani. Anladım. Bu arada biz Gökhan Üstad'ın bilgileri ben de hep söylüyorum aynı şeyi. Evet, bu şu an konuşuyoruz. 1. Sürçülisan eyleyebiliriz. Evet. 2. Atladığımız nokta olabilir. Hep dediğimiz o. Kaynağından tekrar abi güncelleyin. Bu videoyu belki bugün 5 yıl sonra izliyor olabilirsiniz. Her şey değişmiş olabilir abi. Ona mutlaka dikkat edin. 6 ay önce bu kurallar yoktu ya da 1 sene önce. Şimdi abi kursa gittin. Sana öğrettiler. Park ediyorsun, ediyorsun. Nasıldı abi? Yani ben zorlandım. Kafa olayı var ya. Hani derler ya kafası ayrı, kıçı ayrı yere gidiyor falan. Evet. İlk başta yaptım. Yani çok zorlandım. Fakat mekaniği kafana yerleştirince şimdi inanmazsın arabayı geri fark ediyorum. Drive'e araba zor gelmeye başladı. Tır daha kolay. Tır daha kolay gelmeye başladı. Peki hazırlandın. Peki sana kurs söylüyorum ya. Evet Gökhan sen tamamsın abi. Şimdi sınava girebilir misin mi diyor. Nasıl geçiyor süreç? Evet yani bir kere kursun editörü, yöneticisi sana güveniyor. Çünkü kursta başarısız olursan onun için de iyi bir şey değil. O da sana iyi öğretmek zorunda. Evet. Kurstan mezun olduktan sonra diyeyim 3 kere hakkın var DMV'deki mülakatı geçmen için. Evet. DMV'ye gidiyorsun ben diyorsun yazılı sınavlarımı geçtim. Kursa gittim. Her türlü hazırım artık diyorsun geliyorum. Asıl mülakata geldim diyorsun. Peki orada kursa gitmenin kurs sana bir belge veriyor mu? Bana geldi kursa. Öyle bir zorunluluk var mı kursa gitmek için? Anladım. Çünkü DMV hepsini takip ediyor. Kurs belgelerini. Hatta kursa gireceğin direksiyon sınavına gireceğin tırın kurstan sigortası yapılmıştır, bütün muayenelerini yapmıştır ona kadar hani çünkü sınav esnasında da bir kaza olabileceğini düşünüyor. Şehir içine çıkıyorsun çünkü. O kamyon kursun kamyonu. Kursun kamyonu oluyor. Kursun kamyonuyla sınava giriyorsun. Tamam. Aynen. Tamam abi. Yani %95 öyle oluyor. Ne kadar sürelik bir sınav bu? Yani sabah gidiyorsun. Yani sana gün mü veriyorlar? Sen mi günü seçiyorsun? Şimdi sınav 3 aşamadan oluşuyor. Birincisi manevralar. Arabayı geri park etme manevraları. Bunu geçersen 2. level'a atlıyorsun. Evet. 2. level'da in-cab testi diye geçiyor. Kabin içi test. Frenleri nasıl test ederim, çalışıp çalışmadığını nasıl anlarım vesaire filan. Evet. Bir de arabanın günlük inspection'ı. Eğer in-cab'i ve inspection'da geçersen ondan sonra diyor ki tamam diyor, devam diyor. Şehirde diyor tur atmaya başlıyoruz. Evet. Şehirde de tur atıyorsun. O zaman tamam diyor. Bunu da geçtin dediği anda sana bir belge veriyor.
O belgeyle zaten hemen DMV'ye gidiyorsun. DMV'de ben sınavlarımı geçtim diyorsun. Belli bir süre sonra geçici hemen lisansını veriyorlar zaten. Anladım. Tır dediğimiz aslında burada 18-wheeler dediği 18 tekerlekli ticari ehliyet değil mi? Evet, doğru. Commercial Driving License. Onu aldın abi, cebine koydun. Hemen ertesi gün ilanlara bakıp başvurup iş alabiliyor musun? Yoksa o nasıl gelişiyor? O birazcık da nasip işi ama şöyle bir şey var. Birincisi garip bir kanun bu. Mesela diyelim ki senin araba ehliyetin var. Evet. Ama tır ehliyetin yok. Hı hı. Amerika Birleşik Devletleri'nde herkesin tek bir ehliyeti almak zorunda. Yani benim hem araba ehliyetim hem tır ehliyetim yok. Bizde öyleydi yani. Evet. Onu ekletiyordun üstüne. Motor ehliyeti bile, her şeye bir ehliyeti. Burada öyle bir şey yok. İşin kötü kısmı şu. Mesela diyelim ki sen alkolle yakalandın %5. Evet. Belki arabada %6 olduğu için kanun sen ceza yemiyorsun. Ben %0 bilmem kaçlık bir alkol olduğu zaman ceza yiyorum. Ticari olduğun için. Ve bu benim sicilime işleniyor ve beni işe alan bütün şirketler de bu sicili görüyor. Çok kaçta yani kendi arabamı kullanıyorum. Bak kendi arabamı kullanıyorum. Tatildeyim. Kendi arabamla yediğim ceza sanki tırda yemişim gibi işleniyor. Vay. Böyle bir detay var. Eyvallah. Ve mesela diyelim ki şeyi de dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bu çok önemli. Mesela Can bugüne kadar misal veriyorum 3 tane trafik cezası yedi. Bir tane var bir tane. Eğer bu saatten sonra tır şoförü olmak istersen işe gireceğin şirketler o cezayı da görüyor. Demek ki diyor bu güvenilir değil ya da güvenilir. Ben aldım ama sicilimi işletmedim abi. Defensive ehliyet aldım. Drive ehliyeti var ya, sicilimi işletmemek adına. Güzel. İnternetten kurs alıp onu sildirmeye çalışmıştım mahkeme muhabbetine. Böyle bir şey ama şey diyeyim. Ben birazcık nasipliydim. Bir iş yeri sahibiyle iş görüşmesine girdim. Birisinin aracılığıyla. Şadiyer, buna da oradan selam olsun. Şadiyer önemli değil dedi. Biz dedi seninle dedi 2 hafta 3 hafta kadar dedi beraber çıkarız. Hı. Kursu da dedi geçmişsin. Evet. Ondan sonra yalnız dedi Florida'dan almadın değil mi ehliyeti dedi. Florida'da demek ki bir şeyler dönüyor. Onu çok bilmiyorum. Yok dedim Texas'tan aldım, Houston'dan, tamam dedi. Beraber 3 hafta kadar çıktık. O da benim nasibimeymiş. Ben yeni şoförüm. Bana da yeni tır geldi. Oo. Yani 0 tır kullandım falan. O da işin güzel kısmı oldu. Süper. Ondan sonra bir yıl boyunca yaptık zaten. Şeyi soracağım. Stajyer dediğim bir kavram var. Stajyer tır şoförü. O nedir abi? Yani şu an hala geçerli olan bir şey mi? O benim zamanımda zaten yoktu. Ben onu sanıyordum. Yani hani burada da var ya, atıyorum 1 yıl takılacaksın. Ondan sonra pişeceksin. Sonra seni ticari lisanslayacaklar gibi düşünüyorum. Aslına bakacak olursan zaten 1 ay boyunca 2 ay boyunca zaten hani Pişiyorsun. yazmasa bile stajyersin yani öğreniyorsun. Anladım. Her şey kursta öğretilmiyor. Anladım. Çünkü mesela mazot alırken neye dikkat etmen lazım? Bu öğretilmeyen mutlaka bir şey mesela. Mutlaka. Karlı kışlı yollarda. Texas'ta kar yani. Gidiyorsun öteki tarafta New York'a gidiyorsun. Washington eyaletine gidiyorsun. Peki abi soracağım. Tamam, aldın ehliyeti. O arkadaş da okeyledi. Evet. Gel dedi pazartesi başla. Tamam. Bismillah dedin, gittin. Hatırlıyor musun abi? Neler hissettin? Yani oturdun ilk defa. Ben şöyle söyleyeyim. 2 hafta gerildim. Niye gerildim? Hani yolda çizgiler var ya. Evet. Abi tam oturuyor. Yani bir karış sol bir karış sağ çizgiden dışarı çıkıyorsun. Ve yaptığın hız otomobillerle aynı. Evet. Burada öyle bir şey var değil mi? Evet. Yaptığınız otomobillerle aynı. Evet. Adamlar yoluna da güveniyor. Makinasına da güveniyor. Şoförüne de güveniyor. O kadar zahmetten sonra. Ama 2 hafta böyle bu kalemin olmuştu. Nereye bakacağımı şaşırdım yani. Ama artık ondan sonra yavaş yavaş açılıyorsun. Taksi gibi kullanmaya başlıyorsun. Anladım. İlk mi çıktın peki? İlk işe alanlar şehir içinde mi veriyorlar sana? Yok, direkt şehir dışı. Direkt şehir dışı. Yani nerede iş yapacaksan oraya çıkıyorsun. Şehir içi, şehir dışı. Zaten şehirlerin içinden de geçiyorsun. Evet. Kasabalardan, köylerden. Konteyner mi taşıdın yoksa kapalı kasa? Dry-van denilen kapalı kasalar var. Evet. Onlardan taşıdım. Konteynerler var limandan yükleyenler. Onlar birazcık daha alçak. Ondan sonra bunun dışında RGN'ler var. Ağır yük taşıyanlar. Evet. Reefer'lar var. Soğuk hava, gıda taşıyanlar var. Otomobil taşıyanlar var 2 kat üst üste. Evet. Yani bu işte artık kendini nerede geliştirmek istiyorsan oraya yöneliyorsun ama bazıları için endorsement lazım. Ne işte hazmat, tehlikeli madde, evet. School bus, passenger bus gibi. Anladım. Onun dışındaki diğerlerinde o zaman getireceğim. Atıyorum alınan ücretler. Biraz bakmıyorum. Yeni başlayan ya da taşıdığın yüke göre
hizmet dışında mesela işte konteyner taşıyorsun ya da onu taşıyorsun. Mesela nasıl değerlendiriyorlar abi? Bir kere ücretlerin hiçbir sabitliği yok. Ücretler tamamen oynar. Niye? Acemi misin, usta mısın? Bu birinci kıstas. İkincisi ne kullanıyorsun? Yani RGN mi, ağır yük mü taşıyacaksın? Dry-van, kuru yük mü taşıyacaksın? Ya da frigofilik mi taşıyacaksın? Adım adım gideceğim çünkü sorular geliyor, özür dilerim. Aklıma gelen mesela acemi misin, usta mısın dedi ya. Senin işe alacak adam onlardan biliyor. Ehliyet tarihine mi bakıyor ya da senin sicilinde bir kilometre bir yere işleniyor, oradan mı bakıyorlar ya? Hocam ben bir kere mesela drug teste girdim. Tamam. Yani idrar verdim, uyuşturucu testine giriyorsun. Tamam. Alkol testine giriyorsun. Senin oradaki kaydına da bakıyor, ehliyetinin tarihine de bakıyor. Zaten oradan senin acemi olup olmadığını anlıyor. Bir de bir kanun varmış. Bunu bana eski patronum söylemişti, Şadiyar. Mesela diyelim ki ben iş yerimden ayrıldım. Senin şirketine geçtim. Yeni patronum sensin. Yeni patronumun eski patronumu arama zorunluluğu varmış. Bilgileri almak için. Şimdi ücretler zaten yeni eski o şekilde var. Bir de mil başına ücret de alabilirsin. Veyahut da taşımacılık firmasına kesilen, benim patronuma kesilen faturanın yüzdesi kadar da ücret alabilirsin. Bu %25 de olabilir, %20 de olabilir, %30 da olabilir. Veyahut da ben fatura usulü çalışmayacağım. Yaptığım yolun uzunluğuna göre mil başına para alayım dersen, kilometre başına desek de olur. Evet. Mil başına ücret de alabilirsin. Şimdi ben geçenlerde şöyle bir ilan gördüm. Rakamları çok net hatırlamakla beraber. Mesela şöyle bir şey. Haftada 3000 mil mi, 4000 mil mi minimum size yol veriyoruz. İşte ondan vaat etmiş işte şu kadar da para ödetim. $2500 sallıyorum. Ayda $10.000 para yapacaksın ama haftada 4.000 mi 3.000 mi rakamlar yanlış olabilir. Ben o zaman şöyle bir matematik yaptığımda senin haftada atıyorum o mili yapman için ortalama bir tırın işte saatte 60-65 ile gidiyorsan abi, tamam mı? Non-stop 60 saat 61 saat çalışman lazım. Doğru. O kotayı tutturman için. Öyle kaba bir hesap. Sen çok daha iyi bilirsin. Şimdi oradan yaptım abi, adamın verdiği ücrete aslında çok da çılgın bir ücret değildi abi başlangıç için. Ama Türkiye'den gelecek arkadaşların o rakamları görüp böyle hani bu çok kolay lokmaymış gibi. Biraz onu açmak istiyorum abi ya, senin fikrin. Çok kolay lokmaymış gibi. Ya baba ben evet İngilizce 10 numara ihtiyacın yok. Sonuçta yoldasın. Yani kanunları öğrenmişsin. Tabii ki başında aslında ehliyet alma sürecinde İngilizceyi şakır yapmış olman lazım. Evet, onu kaçıran arkadaşlar var. Şöyle değerlendiriyor. Ya evet ya İngilizcem yok. Kimseyle muhatap etmeyeceğim. Yazılı bir kural bu. Bu yazılı bir kural. Diyor ki eğer diyor CDL yapacaksan seni durdurmuş olan state trooper, gümrük memuru, sınır memuruyla hiçbir şekilde problem olmayacak şekilde İngilizce konuşabiliyor olman lazım. Evet. Zaten sınavın son aşamasında inspection yaparken devlet görevlisine anlatıyorsun inspection'ını. İngilizce bir şekilde ona anlatıyorsun. Anladım. Sunum yapıyorsun. Sunum yapıyorsun. Aynen. Yapıyorsun. İşte şimdi şunu kontrol ettim. Lastiğin şurasına bakıyorum. Şu sebepten dolayı. Ve diyorsun böyle olmaması için. Anladım. Yani epey detaylı bir inspection yapıyorsun. Ona dikkat etmek gerekiyor ama ücretlerden devam edebiliriz abi. Merak eden arkadaşlar için. Ya ortalama yani ne kadar çalışman gerekiyor? Ne kadar para yapıyorsun aşağı yukarı? Ya direkt kendi rakamlarını söylemebilirsin abi. Yani Türk ya olarak... Şu anki arkadaşlarımla konuşuyorum. Birçok tır şoförü arkadaşım var. Bu rakamlar Amerika'nın taşımacılık endüstrisinin yoğunluğuna, yük şeyine göre değişiyor. Evet. Pandemiye göre değişiyor vesaire. Evet. Şu anda bazı arkadaşlarım var. Mil başına 70-75 sent alıyorlar. Ama duyduğum çok arkadaşım var. Bunların mil başına ücretleri 5'er sent, 10'ar sent düşmüş. Çünkü şu sıralar çok fazla yük yok, araba çok fazla. Evet. Bundan dolayı 70 sent diyelim. 65'e düşen de var. 70 sentten ama 65 fark. 65 sent dediğin şey şu mudur abi? Tamamen sana kalan kılçıksız bir şey midir? Ya da o ödenenin içinde benzinini şirket mi karşılıyor? Benzini de alman mı gerekiyor? Otelini, konaklamanı, yemeni, o tarz şeyler de var mı? Arada 65 senti ben direkt ayda işte 4000 mil yapacağım. Haftada 1000 mil yapacağım. Bak, eğer ki ben şoför olarak çalıştım. Patron değildim. Tır da bana ait değildi. Yemeğim de bana ait. Kendi kılık kıyafetim de bana ait. Fakat işte arabanın yakıtı, arabanın amortismanları, lastiği onlar patrona ait. Tabii ki şu sebepten dolayı değiştiriyorum falan diyebilirsin lastiğini. Şimdi normal şartlarda benim arkadaşlarım şu anda ortalama haftada
mileage olarak çalışanlar $2.000-2.500 kadar para kazanıyorlar. Bu belki $2.000 civarında para kazanıyorlar. Yani aylık gelirleri kimisinin 8.000'e geliyor, kimisinin 7.000'e geliyor dolar olarak. Ha bu şimdi çok gibi gözükebilir ama genelde periyotlar 3 haftalık oluyor. Yani 3 hafta boyunca evden ayrısınız. Evet. Sürekli yollardasınız. Bunun bir riski var. Hem kendinizi tehlikeye atıyorsunuz ister istemez trafiktesin, hem de başkasını tehlikeye atıyorsun. Sonuçta 80 mil librelik bir araç kullanıyorsun. Onun verdiği bir şey var. Hızın 75 mil. Evet. Çocuğunu özlüyorsun, hanımını özlüyorsun, arkadaşlarını, komşunu özlüyorsun. Bunun da bir bedeli var. Bunu koymak çok güzel yerden yakaladın abi. Bunun da bir bedeli var. Bunu evet. Sonuçta bankaya aldığım bir hesabım var ama şimdi yanlış anlama beni. Ben kendi kişisel düşüneceğim. Evet. Büyük evler, büyük arabalar, lüks bir hayat, iyi bir gelir odağı ama karşılığında ne koyuyorsun masaya? İşte bak adam freni patladı, 4 kişi öldü, 100 küsür yıl ceza aldı. Bunun şakası yok. Ve şu kamyon, ben mesela Uber'de yaptım arkadaşlar. Yani Uber'de 4 saat 5 saat yardırdığım oluyor. O bile hani duruyorsun, kalkıyorsun, işte benzincide bir tuvalet ihtiyacını gideriyorsun falan, ara veriyorsun. Ama tırda bir hedefim var. Evet. Onu da soracağım. Günlük schedule, yani takvim nasıl ilerliyor soracağım ama orada şunu. Şimdi normalde 8-5 çalışanlar için soruyorum. Ben 9-5 çalışıyorum burada. Ya mesela gidiyorsun abi, işte bir kahveni alıyorsun, bilgisayar açıyorsun, biraz arkadaşlar kakara kikir yapıyorsun. Ama yani düşünüyorum abi, öz eleştiri yapıyorum tırcılar için. Abi basıyorsun marşa, bir çıkıyorsun yola, sıfır hata olman lazım. Evet. Sürekli o işe konsantre olduğun bir iş. Ve bunu sürekliliğini sağlaman lazım. Sürekli düşünsene. O yüzden çok ağır bir iş abi baktığın zaman. Bedensel olarak. Mental olarak da sağlıklı olman lazım. Çünkü düşünsene bir de tır şoförleri için birkaç şey çok önemli. Yemek çok önemli. Bir de abi cep telefonu çok önemli. Gerçekten cep telefonunun en iyisini alsınlar. Hattın en iyisini alsınlar. Kimi yerde çekiyor, kimi yerde çekmiyor. Evet. Ya sohbet edecek birisini arıyorsun. Ya ne haber ya diyecek birisini arıyorsun. Zaten tır şoförleri o yüzden telefonları hiç durmaz. Kaliteli bir kulaklık da olması lazım. Eyvallah. Yani schedule'a gelelim istersen. Tamam. Günlük mesela sen yükü aldın buradan. Yola çıktın. Bana atıyorum bugünden bir örnek, bir senaryo yapsana. Tamam. Houston'dan aldım. Kaliforniya'ya götürüyorum. Kaliforniya'ya gideceksin. Kaç güne gidiyor aşağı yukarı? Takvimini nasıl yapıyorsun? Yol durumunu, yani hava durumunu kontrol ediyorsun. Nizami çalışan bir şoförsün. Çalışan bir şoförsün. Günde 16 saat falan bir aktif çalışma süren var yaklaşık. Evet. İşte indisi bindisi molası şusu busu falan. İşte yaklaşık 3 günde Kaliforniya'ya varıyorsun. Yükü aldın, 3 günde Kaliforniya'ya varıyorsun. Tam zamanında orada olman lazım. Schedule zamanında, indirme zamanında orada olman lazım. Oraya gidiyorsun. Yükünü ben geldim noktaya diyorsun. Dispatcher'ını arıyorsun. Kendi dispatcher'ını. Yükün boşaltıyor diyorsun. Bu sefer dispatcher sana yeni yük bakmaya başlıyor. Bu sırada bilgisayarım var onda. Elektronik logbook var. O senin kaç saatten beri kullandığını, ne kadar mola verdiğini vesaire her şeyini tutuyor. Bir bakıyorsun bilgisayara, diyor ki mesela 6 saatlik daha sürüş zamanım var. Broker'a diyorsun ki yüküm boşaldı, bana yük bul. Eğer bulabilirse broker hemen sana yeni bir yük buluyor. Diyor ki yükün bittiği zaman hemen diyor falanca noktaya git, oradan diyor yeni yükü al. Hadi oraya gitmen 2 saat 3 saat sürdü. Geriye kaldı 3 saat sürüş zamanı. 3 saat daha gidiyorsun yolda. 3 saat sonra artık durman lazım. Bir yerde bekliyorsun. Tabii bu da tecrübeli oluyor değil mi planlamanı? Yani o 3 saat içerisinde bakıyorsun. Hangi park yerine girebilirim? Nerede konaklayabilirim? Yakıtın. Ya da nereden yakıt alman lazım? Mesela Kaliforniya'da yakıt çok pahalı. Orta Amerika'da birazcık daha ucuz. Biraz da patronu düşünüyorsun. Eyvallah. Falan. Ya da nerede kalacağım? Nerede güvenli bir yerde konaklayacağım? Yiyeceğini kendin pişiriyorsun, yanına alıyorsun genelde. Her dakika başı hamburger, pizza yenmiyor. Anladım. Peki Amerika'nın ne kadarını gezdin abi? Bütün hayatlarda bulundun mu hemen? Yani tırla çalışmadığım bir tek Alaska kaldı. Eyvallah. Hawaii'ye zaten gidemezsin. Bir Alaska'ya, diğer yerlerin her yere gittim. Gördüm. Gittin gördün de yani gezdin mi gezmedin? Geçtim. Her yerinden geçtim. Her yerini gördüm. Peki bu 3 haftanın aktif çalıştıktan sonra sana işi veren firma mı bunu Gökhan kardeş tır orada kalsın, atla gel, tatilini yapma diyorlar. Orada şöyle oluyor. Sana buraya birincisi bu 3 hafta şirketten şirkete değişir. Kimisi 2 haftada geliyor. Yani ben diyor 3 hafta boyunca ayrı kalmayacağım. Ben diyorsun ki 2 gün sonra, 3 gün sonra ya da 4 gün sonra Teksas'ta olmam lazım. 3 haftam doluyor. Bana Teksas'a yük bulun diyorsun. Onlar seni Dallas'a çekiyorlar, San Antonio'ya çekiyorlar veyahut da olursa Houston'a çekiyorlar. Yavaş yavaş yaklaştırıyorlar seni. Evet. Daha sonra buraya geliyorsun, tatil yapıyorsun. Ama her akşam şeyde olanlar da var, evde olanlar da var. Evet.
Onlar da işte burada bir fabrikada çalışıyor ya da limanda çalışıyor. Ya da işte Walmart gibi bir yerin şoförlüğünü yapıyor. Ya da Dollar Tree'nin şoförlüğünü yapıyor. Ama onların aldığı ücretler belli. Anladım. Neden? Çünkü onlar bizim gibi 3 haftalık bir gurbet çekmiyor, hasret çekmiyor. Interstate, eyaletler arası yola çıkmıyor, o süratlere gitmiyorlar vesaire. Anladım. Yani böyle. Anladım. Peki tır şoförlüğü adımına, işte sürecine adımını attığında senin planın var mı abi uzun vadeli? Bir şey için soruyorum işte. Ben bu işi sürekli yaparım. Ya da ben bu işten sonra kendi kamyonumu almalıyım. Ya da kendi şirketimi açmalıyım. İşte bir kamyon koyup şoförü koymalıyım. Hedef ne olmalı abi sence? Senin takipçilerin çoğu, birçoğu diyeyim bekar. Amerika'ya yeni gelenler. Evet. Onlara benim tavsiyem en kısa sürede şey alsınlar. Normal ehliyetlerini alsınlar. Ondan sonra da CDL'e çevirsinler. Çünkü bekar birisi olduğun zaman 3 haftalık periyodu 2 aya da çıkarabilirsin. Evet. Ve emin ol herkes owner operator olmaya çalışıyor. Tır sahibi olmaya çalışıyor. Çünkü tır sahibi olursan kazandığın paralar haftada 8.000-9.000 dolarlara çıkmaya başlıyor. Tabii maliyetleri de var. Bekar arkadaşlar gelsinler 5 yıl azimle çalışsınlar, evlerini falan alırlar. Anladım abi. Ama hani şey de var, benim gibi geç yaşta gelenler de var. Ben 42 yaşında geldim buraya. Sıfırdan bir hayata başlıyorsun. Kısa zamanda çok para kazanman lazım. Az İngilizce ile, hiç demiyorum ama bak, az İngilizce ile en çok parayı kazanabileceğin iş bu iş. Ama bunun da zaten Türkiye'den geliyorsun, gurbettesin, bir de Amerika içinde gurbette yaşıyorsun. Bir de aldığın riskler de var. Eyvallah, eyvallah. Abi aşağı yukarı yarım saate dayıyoruz. Çok da uzatmak istemiyorum. Aslında sen de bence ayrı bir seriler bile yapabiliriz yani. Şimdi düşündükçe neler geliyor aklıma ama birkaç tane de şey eklemek istediklerim varsa mutlaka ekle abi aklına varsa. Ama şeylerden de böyle birkaç kuple, böyle bir anılardan da böyle bir serpiştirsene böyle. Böyle başına gelen, seni mutlu eden, çok eğlendiren ya da Allah dediğin ya bu işi neden yapıyorum dediğin böyle tehlikeli şeyler. Bir gün şey olmuştu. Gerçekten şaşırdığım bir olaydı. Arkadaşlar burada polisler birkaç çeşit oluyor. Constable'lar var, şerifler var, state trooper'lar var. Şimdi state trooper eyalet polisi demek. Normal bir polis durdurur size arabanızı arayamaz ama state trooper'ın öyle bir yetkisi var. Ve bizi interstate yollarda state trooper'lar durduruyor. Ve bir tanesi beni durdurdu. Ne var dedi arabada? Dedim klimalar var. Kaç tane var dedi. Dedim işte burada şey var, hani belgesi var, bakın inceleyin. Adam sen dedi içeri geç dedi. Ben dedi bakacağım, inceleyeceğim. Adam mührü kırdı. Mühürlü zaten. Tek tek inceledi. Sebebi de neymiş? Bir hafta evvel Teksas'ta bir tane konteynerda 100 küsür tane göçmen ölmüş konteynerin içinde. Evet. Bütün Teksas plakalı şeyleri didik didik ediyorlardı. Tırın içine girdiler, bilmem ne yaptılar. Bir iki defa da Amerikan ordusunun malzemesini taşımak nasip oldu. Orada da artık FBI soruşturuyor, şerif soruşturuyor. Yani yükü almam gereken noktaya gittim. Bir gün benim soruşturmamın bitmesi için beni bekletmişlerdi. Bütün o soruşturmasını da geçirdim. Çünkü direkt şeye giriyorsun, askeri bölgeye giriyorsun. Günlük vitamin kullandığım vitaminler vardı. Onların içeriklerine kadar baktılar. Vay be. Yani o kadar değil. Yani böyle değişik şeyler de yaşadığın oluyor. Eyvallah. Üstad ağzına sağlık. Teşekkür ederiz. Aslında saatlerce Keyifliydi. Konuşabileceğimiz bir sohbette böyle bir aslında kaymağıyla verdik aklımıza gelenler. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet dostlar, sorularınız olursa videonun yorumlar kısmına bakın. Gökhan da sıkı bir takipçimiz. Aynen. Artık oradan karşılıklı bilmiyorum hani sen de cevaplar verirsin sorulara. Çünkü yani, benim konumun dışında oluyor. Bana soru gelirse cevaplarım. Eyvallah. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim dostlar. İyi ki varsınız. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsınız. Kanalı takip edersiniz de tadından yenmez. Hoşça kalın, mutlu kalın diyoruz. Hoşça kalın.